Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Başlamadan önce abone olup beğenmeyi ve sosyal mecralarda paylaşmayı unutmayın lütfen. BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın yaptığı açıklamalar Türkiye gündemine bomba gibi düştü. %40 indirim yapmadılar tabii ki. Adam çıktı, gözümüzün içine baka baka Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli'ye, gazetecilere ve bizim gibi emekli, dul, yetim, asgari ücretli olan bu dünyada bir tek dikili ağacı olmayan alt gelir düzeyindeki vatandaşlara hitaben bire densizler, bire ahlaksızlar diye açıklama yaptı. O gazeteci bozuntularına diyorum ki siz hesap da bilmiyorsunuz, kitap da bilmiyorsunuz. Gıda perakende sektörünün kar edenlerinin en yükseğinin ettiği kar %4'tür. Bunu bile bile bire alıp üçe satıyorlar, bire alıp dörde satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur. Brüt kar marjımız 17,5. Yani 100'e aldığımız bir malı 117,5'a satıyoruz. Yahu nerede burada biri alıp üç kata satılan fiyat? Nerede öyle bir ürün? Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyona açıklama yapıyor. Halktan diyor alıyorlar 100'e, satıyorlar 400'e. Kendisinin mail adresini buldum, ona mail attım ama hala cevabını alamadım. Dedim ki bizi 2 ile 3 ile uğraştırma. Öyle büyük marjlı yerler varsa söyle de biz oralara yatırım yapalım dedim. Bu gazetecileri himaye edenlere, onlara bu şekilde işlem yapın diyen perde gerisinde bizi hedef gösterenlere, aslında sizi hedef gösterenlere diyorum ki başaramayacaksınız. Bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Bir sorunumuzun olmasına müsaade de etmeyeceğiz. Bunu buradan çok açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşını yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bu kürü bize bakarak ya bir tuğlada ben koyayım bu memlekete, bir binanın temel taşına bir kürekte harç ben koyayım demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bire ahlaksızlar, bire densizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim, bunu bilesiniz. Tabii ki kötü söz sahibine aittir. Densiz de ahlaksız da kendisidir. Peşinen bunu bir söyleyeyim, altını çize çize. Burada dikkatinizi çekmek istediğim birkaç konu var. Bir tanesi bu Galip Aykaç'ın yalanları. Oraya geleceğim. Ama ikincisi dikkatimi çeken muhalif ve fondaş medya. Hani bu yurt dışı vakıflardan falan fonlanan medyalar var ya, onlar manşetler attılar. İnanmayan, bu bir kısmını da koyacağım ekrana, video boyunca dönecek bunlar. Manşetleri var. Birkaç tanesini aldım, öyle fazlasını değil. Aynen şuradan okuyayım ki yanlış yapmayayım. BİM'den tarihi açıklama. Cumhur İttifakı'nı tek tek rezil etti. Şimdi bu adam bu hakareti edince, gazetecilere edince, Cumhurbaşkanı'na edince, Devlet Bey'e edince ve bizim gibi bir tek dikili ağacı olmayan gariban vatandaş için edince Cumhur İttifakı'nı tek tek rezil etmişmiş. Hiç üstüne alınmamış bu gazeteci olarak. FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine bir edensizler bir ahlaksızlık. BİM olayı savaş kızışıyor. Recep Tayyip Erdoğan'la bu Galip denen adamın resmini koymuşlar buraya. Savaş kızışıyormuş. Öyle bir imaj veriyor ki sanki Tayyip Erdoğan'ın meselesi bu. BİM'den flash Erdoğan çıkışı. Fahiş fiyatlardan BİM mi sorumlu? Yani bu hükümet sorumlu, BİM'i ne suçluyorsunuz'a getiriyor adam. Ne bileyim MHP'li Yalçın BİM'i hedef aldı. BİM başkanı siyasilere öfke kustu.
Herkes konuştu, söz savunmanın. Vay 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 vay. BİM'in sahibi Erdoğan ve Bahçeli'ye resti çekti. Resti çekmiş oluyor ona. Biz hiç yokuz ortada. Vatandaş falan bunların umurunda değil. Varsa yoksa şu Tayyip Erdoğan bir gitsin modundalar. Bu arada biz vatandaşa ne olursa olsun manşetlere bakar mısınız arkadaşlar? İnanmayan girsin baksın. Döndüreceğim de videonun kenarında. Döndüreceğim. Video boyunca bunları izleyeceksiniz. Ne bileyim Erdoğan BİM krizi. MHP'den ağır salvolar. İktidara sert sözler, bire densizler, bire ahlaksızlar. Yine hiç üstlerine alınmamışlar. Gazetecilere söylüyor bunu ya. Bir bölümde açık açık gazeteciler diyor. Yani bu kadar dilim damağım tutuluyor hakikaten yani bu kadar duyarsız, bu kadar öfke. Ya bize oluyor olan arkadaş sen gazeteci, sen maaşla çalışan eleman değil misin ya? Senin bir dikili ağacın var mı bu memlekette? Yoksa iyi mi fonlanıyoruz? Ya bir tepki göster bu adam. Bu adam ahlaksız diyor ya. Densiz diyor ya. Sana diyor, bana diyor. Açık açık diyor ki bu memlekette bir dikili ağacı olmayanları. Açık açık diyor ki bir takım medya diyor. Ha bir takım deyince meşhur bir hikaye var ya adamın birisi meclise girmiş. Bu meclistekilerin yarısı şerefsizdir demiş. Özür diliyorum bu tabir için. Kimse üstüne alınmamış. Yani aynı buna benziyor bu iş. Gerçi ne beklersiniz? Gazeteci arkadaşlarının canlı yayında döven adamı kutsal programlarına çıkartıyor bunlar. Bunlardan gazeteci falan olmaz. Yani bu kadar acı verici bir durum var. Bir iktidar gitsin, basın benim bildiğim hürdür. Evet görüşlerin olabilir. Benim gibi yorum yapanlar yorumlarında bu görüşlerini dile getirebilir. Ama haber yapıyor isen haber tarafsız olur kardeşim. Tarafsız. Ben gazetecilik okumadım. Evet bir internet gazetem vardı daha önce. Ama gazetecilik falan okumadım. Ama okumaya gerek yok gazeteciliği. Herkes haberin doğru ve tarafsız verilmesi gerektiğini bilir. Bu adam açık açık densiz demiş. Sen işte Erdoğan'la BİM savaşı falan diyorsun. Yani böyle manşet atıyorsun. Sanki Erdoğan'a bir şey olur ha. BİM'deki fiyatlar %100 artsa sanki Erdoğan'a alışveriş yapamaz. Veya Devlet Bahçeli sanki alışveriş yapamaz. Adamlar bizim gibi gariban, emekli, dul, yetim, asgari ücretli. Alışveriş yapamaz. Hep onlar etkilenir yani bize bir şey olmaz. Ya bu kadar saçma sapan olmaz. Bu kadar siyasi kör olmayın. Siyasi körlük normal körlükten çok kötü bir şeydir. Normal körlük Allah vergisidir. Ona pek yapılabilecek bir şey yoktur. Tıbbın çare bulduğu yerde ancak çare olabilir. Ama siyasi körlük bambaşka bir şey arkadaşlar. Yapmayın lütfen ya. Şimdi bu adam bu sözleri etti. Çıktı televizyon açıklamada bir programdaki açıklamada dedi ki biz öyle dedi kar falan etmiyoruz. Biz %3-4 kar ediyoruz. Milletin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Hani bir fıkra var ya anlatılır. Bir iş adamı, Kayserili iş adamı bir muhasebeci arıyormuş kendisine. Muhasebeci gelmiş işte 2 kere 2 kaç eder? 4 eder demiş. Olmaz kardeşim hadi Allah yolunu açık etsin. Diğeri gelir o da 4 eder. Allah yolunu açık etsin. Bir tanesi gelmiş demiş ki 2 kere 2 kaç eder? Efendim duruma göre 3, duruma göre 5 eder demiş. Hemen iş almış o. Bu Galip Aykaç'ın da işi buna benziyor. %3 ile 4 kar ediyoruz diyor. Gözümüzün içine baka baka bir takım gerçekleri gizliyor. Peki bu gerçekleri nereden biliyoruz biz? BİM'in bizzat kendi sayfasında. Açın bakın. BİM'in 2001 yılı faaliyet raporuna bakın. BİM'in birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek. Bu şu demek. İlk 3 ay, ikinci 3 ay, üçüncü 3 ay bitti biliyorsunuz. Şimdi dördüncü 3 aya girdik. Yani bu yıl tamamlanmadı. Bunlara çeyrek deniyor. 4 çeyrekten oluşturuyorlar bir yılı. Üçüncü çeyrek raporu açıklanmış. Bu bilgilerin, biraz sonra bahsedeceğim bilgilerin tamamı kendi internet sitelerinde. Yani adamın kendi internet sitesi kendisini yalanlıyor. Olayların etrafından döndüğünü gösteriyor. Mesela çıkıyor diyor ki biz enflasyonun sorumlusu biz değiliz. Yani hükümet demeye getiriyor. Doğru hükümetin de payı olabilir. Fakat sensin kardeşim ana sorumlu.
Bunu da şimdi söyleyeceğim. Böyle karıştırmamak için özellikle not aldım. İlk defa not alıyorum. Bir de şiirleri falan ezberleyemiyorum genelde ve ezberim biraz zayıf. O nedenle bakarak konuşuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bunların açıklamaları var. Adam çıkmış diyor ki biz %4 kar ettik 2001 yılında diyor. Bakıyorum şimdi kendi sitelerinde. Tekrar ediyorum. Bunu da koyacağım. Bu da dönecek videoda. Diyor ki net kar oranı geçen yıl 2 milyar 294 milyon. Yani eski parayla 2 katrilyon 294 milyar, dilim bile dönmüyor ha. Biz dedik ya, emekli bir adamız. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde, daha yıl tamamlanmadı, 2 milyar küsür olan karları yaklaşık 5 milyara ulaşmış. 4,8 milyar, yani 4,8 katrilyon eski parayla. 5 katrilyona yaklaşmış. Geçen yılın 2 katına yakın. Zaten hemen söylüyor, yan tarafında bir hane daha var. %109 artış olmuş. İlk 9 ayda toplamda. Yıl daha tamamlanmadı. Fakat bu da yanıltıcı bilgi. Neden yanıltıcı bilgi? Bu arkadaş mesela 2001 yılı, bu yılınkini vermemişler. 2001 yılında 2,9 milyar net kar açıklamışlar. Yani 2,9 katrilyon eski parayla. Düz hesap 3 katrilyon. Fakat gizlediği bir şey var. Nedir bu gizlediği şey? 2,2 milyar da, yani 2,2 katrilyon da yatırımlara harcamış bu karda. Aslında karı 5 milyar, yani 5 katrilyon geçen yıl. Fakat yatırıma harcamış. Onu karın içinde göstermiyor. Onu neyde gösteriyor? Giderde gösteriyor. Şimdi siz bir gideriniz var. Emekli maaş alıyorsunuz benim gibi veya asgari ücretlisiniz. Vergi dilimi falan var ya bunun içerisinde. Siz, ben yol paramı düş bu vergi diliminden diye yol paranı koyabiliyor musun kardeşim? Veya ben yemek yiyorum, koyamazsın. Devlet bunlara bir imkan sağlamış. İmkan sağlama sebebi de şu: İstihdam yaratsın, insanların işi gücü olsun, İnsanlar kaliteli ürünlere ulaşsın. Bu nedenle de devlet bu tür yaptığı yatırımları vergiden düşüyor. Yani bu adamlar devlete 2,2 katrilyon 2001 yılında az vergi ödemiş. Sebep, ben yatırım yaptım diyor, onu gider olarak gösteriyor. Bunun içerisinde, bunların dışında mesela bankadan kredi almış, faizi var. Onu da bu giderlerden düşüyor. FAVÖK diye bir şey var. Tam dilim de dönmüyor olabilir. Girerseniz görürsünüz veya ekrana koyduğum, bunların kendi sitelerinden koyduğum şeyi görürsünüz. FAVÖK bunun içerisinde faizler diyor. Yani bir banka kredisi veya devletten kredi falan alıyor ise bu kredinin faizlerini falan düşüyor orada. O kardan düşüyor bunu. Yani biz banka kredisi çekiyoruz falan, bir yerden düşemiyoruz. Bunlar düşüyor. Devlet bunlara sırf istihdam sağlasın, insanlara ucuza, kaliteli ürünler sunsun diye bunlara birçok imkan sağlamış. İşte görüyoruz, banka faizini bile düşürtebiliyor. Faizler dediği bu, faizi başkan nereden olacak? Tefeciden alacak hali yok faiz. Şimdi amortisman diyor mesela. Amortismanı düşüyor. Nedir? Adam binası mı var? Bu bina bu yıl işte eskidi, 2.000 lira, 5.000 lira, kaç liraysa bir rakam belirliyor. Bu kadar amortisman, yani masraf var bu binanın diyor. Bunu da düşüyor vergiden. Bu kar marjı denen şeyden düşüyor. Aslında onlar elinde. Velhasılı kelam, aslında bu kar marjı yüksek. Fakat gider olarak gösterdiği bölümler fazla olduğu için bu kar düşük gözüküyor. Burada da oyun var. Yani bunları da koysan üstüne, işte bunu 5 milyar, 5 katrilyon eski parayla olarak düşünsen de burada da var. Burada da bir takım muhasebe hileleri var. Hatırlarsanız Sanayi Bakanlığı yakaladı ve bunlara ceza kesti. Hani kendi anlaşmalı şirketlerinizden falan diye. Bu arkadaşların kendi şirketleri sahip olduğu başka şirketler var.
lojistik şirketi var mesela. Yani bu ürünleri işte atıyorum bir domatesi tarladan alıp bunların merkezine götüren nakliye firması bunların kendilerinin zaten. Yani oradan bir kar vermedikleri gibi mal ettikleri gibi bir de kendi şirketlerine fatura kestikleri için maliyetleri yüksek gözüküyor. Vergiden düşüyor. Bunlar bir holding biliyorsunuz. Holdinglerin anonim şirketleri olur. Anonim şirketlerin LTD şirketleri olur altlarda. Hani diyor ya bir şeyden anlamazsınız falan diyor videoda. Biz vatandaş olarak anlarız. Belki teknik terimlerini bilmeyiz de. Ama vatandaş olarak bu işlerin nasıl olduğunu iyi biliriz biz. Kazık yiye yiye sizin gibilerden biz bu işleri çok iyi öğrendik. Şimdi bir tane bunlar mesela üretim şey yapmışlar. Satın almışlar. Susuz tarım ve tarımsal alan yatırımı yapmışlar. Sebze meyve üretiyorlar. Kendilerinin. Yani arada bir üreticiye verdikleri bir para yok. Kendilerinin işte fide parası var, bilmem ne var. Bu tür giderleri var. Yani bir üreticiye verdiği bir kar yok. Bunların hesabından gidelim. Bunlar diyor ya %18 kar diyor. Hani koyuyoruz. O da diyor brüt kar. Zinhar inanmıyorum. Benim 2 tane marketim vardı daha önce. Marketlerin kar marjı %33'tür kardeşim. Şimdi matematiği de çok basit, onu da söyleyeceğim. Tarlada ürün var. Kendi ürünün aldın. Düşün ki pazara direkt getirip satıyorsun. Neye mal ettin bunu? İşte fideye para verdin, gübreye para verdin. İşte tarlanın değeri var. Neyse iş gücünü falan hesap ettin. Örnek 1 liraya mal ettin. Veya düz hesap olsun, yüzdeden gidelim. 100 liraya mal ettin. Geldin bunu bunların hesabına göre pazarda satman gereken rakam 118 lira. %18 koyuyoruz. Bu da brüt diyor ya. Yani brüt dediği masraflar falan düşmeden olan kar. Diyor ya 118 liraya satılması lazım. Peki bunlar böyle mi yapıyorlar? Şimdi Antalya'da normal bir çiftçi domatesi 7 liraya 7,5 liraya satıyor. Ve karı var adamın içinde. Yani gübresini işte ne bileyim ilacını falanı filanı düşmüş, işçiliğini hepsini düşmüş, üstüne de bir kar koymuş. 7 liraya 7,5 liraya satıyor. Dolayısıyla bunun üstüne de hadi İstanbul'a veya ne bileyim başka yerlere gidiyor. Hadi bir de nakliye koy. Kendi lojistik firma. Nakliyeyi de karsız koyacaksın çünkü kendinin lojistik firması. Ne yapar bunun fiyatı? En fazla taş çatlasın 10 lira yapar. Kaç liraya satman lazım senin bu hesabına göre? 10 liraya olan şeyi 11 lira 800 kuruş satman lazım değil mi? 11,8 liraya satman lazım. Sen kaça satıyorsun birader? 25 lira, 30 lira. Hani %18 kârdı? Ya kardeşim televizyonlarda seyrediyoruz. Ben Akdeniz bölgesinde yaşıyorum. Burada tarlada hala üreticinin veriş fiyatları 7 lira, en fazla 8 lira. Senin marketinde 25 lira, 30 lira. Sen neyin kârını hesap ettin? Lojistik firması sende. Paketleme firman var. O da senin. Ne bileyim işte danışmanlık firman var. Ben gerçekten çok merak ediyorum. O danışmanlık firmasına ne kadar para ödüyorsun? Yani kendi personeline ne kadar ödüyor, fatura kestirttirip de ne kadar vergiden düştüğünü çok merak ediyorum ben açıkçası. Tabii bu bilgi edinme hakkı bana vermezsiniz de belki müfettişler de merak eder diye düşünüyorum, vergi müfettişleri. Neyse, bu kar marjları olmadığına göre, maliyetine göre gitmesi, bunun da düzgün bir fiyata satılması lazım. İşte atıyorum, tarladan 100 liraya aldın, kendi ürünün, 100 liraya mal et. Lojistiğin var işte, firmada kendinin sadece yakıt ve o personelin parası var, başka bir şey yok. Bir de aracın amortismanı falan zaten hesaplıyorsunuz siz onları. Bu mal olsa 100 liraya çıkarttığın bir malın fiyatı taş çatlasın 150 liraya tezgaha koyman lazım. Hadi koy 200 liraya. Ama kardeşim sen öyle bir koyuyorsun ki o rakamları işte biraz önce bahsettik 7 liraya satıyor, sen 25 liraya satıyorsun. Neredeyse 4 kat. Sonra da diyorsun ki enflasyonun sebebi ben değilim.
Ha bu tarlası kendisinin olmayan şeyleri de kendileri de var. Açık açık söylüyorlar. Diyorlar ki biz de maliyeti düşük tutmak ve müşterimize kaliteli ürün sunabilmek için pazarın en büyük alım sahibi biz olduğumuz için fiyat dengesi güderek satın alıyoruz üreticiden ve tüketiciye ulaştırıyoruz diyorsunuz. Yani bunu üreticiden direkt aldığınızı söylüyorsunuz. Ekim anında. Yani adam daha tarlaya ekerken veya ürün meyve çiçeğe verirken sen tarlada satın alıyorsun zaten bu ürünü. Ama bu zamlardan nedense hep etkileniyor. Adam da toplu para aldığı için senin verdiğin fiyata razı olmak zorunda kalıyor. Yani yetişmiş bir domatesi atıyorum 7 liraya satacakken bir adam sana tarladan daha yetişmeden satın aldığın için 2 liraya satıyor. Ama sen çıkıp bunu aynı günümüz şartlarındaymış gibi yapıyorsun. Devam ediyorsun. Ya en basit örnek. Bisküvi firmanız var kardeşim sizin. İlan etmişsiniz orada, ortaklığınız var. Mahalle bakkalındaki bisküviyle sendeki bisküvinin fiyatı neredeyse aynı ya. Nerede kaldı senin büyük alım gücün bilmem neyin falanın filanın. Bakkal da %33 kâr marjıyla satar ha bu arada. Senin gibi %18'de falan da satmıyor. Yani %18 diye de aklımızda alay ediyorsunuz bu arada. Sonra sana sorulan soru kardeşim fahiş fiyatlarda. Bu alındı da enflasyonlu falan o sorulmuyor birader sana. Akşamleyin atıyorum 90 lira olan yağ sabahleyin o tezgahta dururken herhangi yeni bir mal konmamışken hiçbir işlem yapılmamışken dövizde bir artış yokken ki sen dövizden etkilenmeyeyim diye Türk parasıyla yapıyorum işlemlerim diyorsun. Kendi sitende var bu. Kendi açıklamalarınızda var. Hiçbir dövizde hareketlenme yok. Bir şey yok yani. Ya arkadaş o 95 lira olan ya sabaha nasıl 120 lira, 130 lira, 140 lira olabiliyor ya? Biz sana onu soruyoruz. Birader aklımızda dalga mı geçiyorsun sen ya? Veya şekeri soruyoruz sana ya. Bir şeker fabrikasının %70'ini sen kota koyup satın almışsın kardeşim ürünlerini ya. Nasıl etkileniyorsun sen bunlardan? Hem Türk parasıyla alıyorsun, hem dövizde anormal bir dalgalanma yok. Nasıl oluyor bu? Sen bize bir açıklasana. Sen %100 nasıl kâr ediyorsun onu bir açıklasana. %4 kâr eden bir adam %100 kâr artışını nasıl sağlar? Bana bunu bir açıklasana ya. Daha fazla ürün sattım diyeceksin. Yalan, daha fazla fiyat şişirdin. Daha fazla fiyat şişiriyorsunuz. Vicdan yok mu kardeşim sizde ya? Yani öyle bir şeyler yapıyorlar ki işte dediğim gibi kendi lojistik firması, paketleme firması, üretim firması, ayakkabı firması bile var ortak olduğu ya. Yani ya sevgili devlet büyüklerim, bunlar market mi, kırtasiyeci mi, tuhafiyeci mi, kıyafet satan ne bileyim bir şey mi, züccaciyeci mi, kırtasiye mi, manav mı? Bunlar ne ya? Bunlar bu gücü sana kafa tutma, vatandaşa kafa tutma gücünü, atarlı giderli konuşma gücünü, cesaretini nereden alıyor bunlar ya? İpini çekemiyor musunuz bunların ya? Bunlar ciğer mi yedi, yürek mi yedi ya? Cebinde parası var, artistik yapıyor. O zaman her parası olan artistik mi yapacak ya? Bir edensizler, bir ahlaksızlarmış. Sensin lan ahlaksız, terbiyesiz. Topluma örnek olman gerekiyor de. Bizim gibi sıradan vatandaşların sizleri örnek ala ala düzelmemiz lazım. Bak bana kötü örnek oldun, sana terbiyesiz, ahlaksız diyorum şimdi. Beni bu hale getirmeye ne hakkım var ya? Yalanları bunların bir değil, bin değil. Bunlar muhasebe oyunlarıyla. Yani inanılmaz bir muhasebe oyunu var ya. Kusura bakmayın. 7 liralık mal 25 liraya 30 liraya satılıyor ise bunda muhasebe oyunundan başka bir şey. Bir de çıkıp %4 kâr ediyoruz diyorsa bunda muhasebe oyunundan başka bir şey yok ya. Ya vergi memurlarımız yok mu bizim? Bizim maliye müfettişlerimiz yok mu? Bizim yaptırım gücümüz yok mu? Ya bunların her şey düzgün mü? Belediyelerimiz yok mu belediyelerimiz? Belediyelerimiz içki ruhsatı verebilmek için 40 şey dolaştıracaklarına gitsinler buraya bir el atsınlar ya.
Haydi muhalefet basınına bakınca muhalefet belediyelerini gerçekten için düzgün yapan da vardır. Günahlarını almayayım ama muhalefet basınına bakınca vallahi güvenim kalmıyor ya. Bari Cumhur İttifakı ya. Yok mu kardeşim? Bu belediyeler, zabıtalar salınamaz mı ya? O pandemi sürecinde bunlar bir artınca iki gittiler işte kapatırız ederiz tutarız. Bak adam posta koydu onlara da. Onlara da posta koydu. Velhasıl devlet büyüklerim. Bir ahlaksız çıktı. Bir densiz çıktı. Size, basın mensuplarına, vatandaşlara, alayımıza hakaret etti. Cebindekinin paranın gücüne mi güvendi? Yoksa kendisine başka gaz verenler mi var? Yoksa bunların yabancı ortakları varmış, onlar mı var? Onlardan mı güç alıyorlar? Çünkü ben baktım %70'i vatandaşın halka arz edilmiş. BİM'in %70'i vatandaşın. Şimdi %70'ine bizim sahip olduğumuz, biz derken şahsi olarak ben değil tabii ki. %70'ine biz vatandaşların sahip olduğu bir holdingde adam vatandaşlara bire densizler falan diyor ise bunda bir gariplik var. Bunda büyük bir gariplik var. Lütfen bu işi bir düzeltelim. Herkes haddini bilsin. Zaten insanların canı yanıyor. İnsanlar geçim sıkıntısıyla mücadele ediyorlar. Bunlar şuna güveniyorlar anladığım kadarıyla. Bizi yanlış tanımışlar vatandaşı. Bunlar muhtemelen çok uzak ya zengin bebeleri bunlar. Hiç halkın arasına katılmayan. Tabii her zengin olanı da kastetmiyorum. Tanıdığım birçok zengin insan da var. Halk insanı, halkın içindeler. Herkesi de kastetmiyorum ama bazı tipleri var biliyorsunuz. Belki bu da böyledir. Hiç halkın arasına karışmamış bilmem ne veya çok uzun yıllardır karışmıyor. Tanımıyor, bilmiyor. Bizi midemizde falan düşünüyor sanıyor herhalde. Daha önce de söyledim. Biz midesiyle düşünen varlıklar değiliz. İçgüdüleriyle hareket eden varlıklar değiliz. Biz aklımızla düşünür, vicdanımızla karar veririz. Sizin bu yaptığınız oyunları iktidara devirmek için, iktidara darbe yapmak için çevirdiğiniz bu oyunların farkındayız hemşerim. Ve size prim vermeyeceğiz. Size prim verene de yazıklar olsun. Sizi destekleyene de yazıklar olsun. Sizin karşısına çıkıp sen vatandaşa nasıl bire densiz, bire ahlaksızsın diyemeyen muhalefet liderlerine de yazıklar olsun. Siyasilere de yazıklar olsun. Gazetecilere de yazıklar olsun. Elbet hesap günü gelir. Bir Allah'ın hesap günü var mahşerde. Bir de bizim sandıktan sandığa hesabımız var vatandaş olarak. Sandık geldiği zaman görüşürüz. Bizi ezdiren muhalefet liderleri. Ez cümle söyleyeceklerim bu kadar. Aslında çok şey var. Ama çok uzuyor videolar. Sizi de sıkmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Bu tür adamlar yüzünden bugün biraz kaba konuştum. İşte bir terör olayı oldu mu dayanamıyorum. Hakkınızı helal edin. Bu devletin kurumlarına bir saldırı olduğu için devlet benim için kutsal. Dayanamıyorum. Bir de böyle vatandaşı hakir gören yaklaşımları gördüğüm zaman dayanamıyorum. Bazen şirazeden çıkıyor olabilirim. Ki ben onun yaptığının yanında binde birini yapmadım. Yine de hakkınızı helal edin. Biz bunlar gibi değiliz. Biz kul hakkından korkarız. Kalın sağlıcakla.